Merhabalar. Bu bölümde basit ve kolay anlaşılabilir olduğu için 3 farklı komponentten bahsediyor olacağım. Bunlar sırasıyla distinct, expression ve filter objesi. Hemen küçük bir örneklendirmeyle başlayalım. Buradan örnek bir source tablo alayım. Employees tablosu olsun. Distinct objesine tıklıyorum. Buraya sürükleyip bıraktım. Şimdi employee tablosundan hangi kolonları distinct almak istiyorsam, hangi değerlere göre distinct almak istiyorsam onları buraya sürüklüyorum. Diyelim ki employee ID ve first name olsun. Finalde de target tablomuza atalım değerleri. Hemen nasıl bir sonuç çıkardığına bakalım. Nasıl bir SQL ürettiğine bakalım. Gördüğünüz gibi burada aslında temelde ne yapıyor? Select, distinct deyip first name ve employee ID'yi seçiyor. Üsttekiler aslında şu aşağıda oluşturmuş olduğu tabloya verdiği alias'tan seçiyor kolonları. Dolayısıyla temelde şurada içerideki sorguyu oluşturuyor SQL olarak. Tablodan distinct de şu iki kolonu seçmiş oluyor. Distinct objesi de aslında bu değerleri tekilleştiriyor. Expression objesini de burada deneyelim. Neler yapabiliyoruz? Expression objesi aslında transformasyon yaptığımız bir obje. Yani bazı dönüşümler yaptığımız bir obje. Diyelim ki şuraya yeni bir kolon daha ekleyeyim. Last name olsun. Şu aradaki bağlantıyı kopartıyorum. Diyelim ki şuraya expression'da aslında şöyle kolonun ismini değiştireyim şuradan. First last name yazıyorum. Yani isim soyisim birlikte yazmak istediğim bir kolon olduğunu varsayalım. Aynı zamanda da employee ID istiyorum. Şöyle bir dönüşüm yapabilirim. Şuraya first name'i sürükledim. Pipe'la iki tane pipe bırakıp şuraya iki tane L değil bunlar. Pipe işareti. Alt G'ye basıp Z'nin solundaki tuşa basarak yapabilirsiniz. E, Yani şu kolondaki değerle diğer kolondaki değeri birleştir anlamına gelen bir ifade. Şuraya sürüklemem gerekiyordu. Hatalı oldu. Tekrar şuraya ekleyeyim. First name alıp şuraya atıyorum. First name ile last name'i birleştir dedim. İkisini yan yana birleştirirken araya da bir tane boşluk karakteri atsın. O yüzden şuraya tırnak içinde bir tane boşluk karakteri ekliyorum. Employee ID'yi zaten sürüklemiştim. Buradan da Employee ID'yi şuraya atayım. Force last name'i de şuraya atmış olayım. Bakalım nasıl bir sorgu çıkartıyor bize. Bakın SQL olarak ne yaptık? Önce bir distinct objemiz vardı şurada. First name'e, employee ID'ye ve last name'e göre bir distinct çalışıyor. Bu distinct'in üzerine buradan elde ettiği değerlerde first name'i, last name'i birleştiriyor. Araya bir boşluk karakteri atarak. Daha sonra da employee ID'yi getiriyor. Sonuç olarak da nasıl bir şey ürettiğini görelim isterseniz. Buradaki sorguyu alayım. Tabloya insert etmeyeceğim için şurayı siliyorum. Evet, gördüğünüz gibi isim ve soyisim arasında böyle bir boşluk karakteri attı. Aynı zamanda şu kolonları da yazdırdığımızı varsayarsak nasıl bir işlem yaptığımızı görelim. Gördüğünüz gibi ismi Steven, soy ismi King. İkisini birleştiriyor. Araya da bir boşluk karakteri atıyor. Aynı zamanda bu işlemi içinde şurada distinct olduğu için eğer çoklayan bir kayıt varsa onları da tekilleştiriyor. Bir sonraki komponentimiz de filter komponenti. Bunu da alalım. Diyelim ki şuraya araya bir filtreleme işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Ne istiyorum? Employee ID'si 101'den büyük olan kayıtlar gelsin diyorum.
Hemen bakalım nasıl bir sorgu oluşturdu. Oluşturduğu sorgu bu. Stephen King dediğimiz kişi elendi çünkü onun employee ID'si 100'dü. 101'den büyük olanlar gelsin dediğimiz için o gelmedi. Gördüğünüz gibi şöyle bir filtreleme işlemi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bu objelerde herhangi bir ayar veya değişiklik yapmanız gerektirecek bir şey yok. Sadece filter objesinde basit bir şey var. Çok kullanılan bir özellik değil. Şurada aktif olduğunu gösteriyor filtrenin. Eğer şuradaki tiki kaldırıp çalıştırırsanız bunu, şuraya filtre eklememize rağmen o filtre yokmuş gibi bir sorgu yaratacaktır. Bakın burada gördüğünüz gibi filtre varken oluşturduğu sorgu şu üstteki sorguydu. Aktif tikini kaldırdıktan sonra oluşturduğu sorgu ise aşağıdaki sorgu. Şu aşağıda oluşturmuş olduğu filtre değerini bu sorgunun içinde oluşturmamış oldu. Bunun dışında herhangi bir bilinmesi gereken bir şey yok. Bu şekilde bu üç komponenti kullanabilirsiniz.